İkinci videodan tekrar merhaba arkadaşlar. Kolları örmeye başladım. Kolun birini tamamladım. İkinciyi birlikte öreceğiz. Kolun alt bölümünde fırfır çalışıyoruz. 169 ilmek alıyorum. İtalyan ilmek alma tekniğiyle. Ters ilmekleri örmeden alıp düz ilmekleri örerek 2 sıra örüyoruz. Daha sonra 8 sıra birebir lastik çalıştıktan sonra ilmekleri üçer üçer örerek ilmek eksiltiyoruz. Kalan ilmeklerle 10 sıra birebir lastik çalışıp düz örgüye geçeceğiz. Şimdi İtalyan ilmek alma tekniğiyle toplam 169 ilmek alalım. İlk ilmeği alıyorum. Bir düz, bir ters ilmek alarak devam ediyorum. ...168 ilmek aldım. Son ilmek düz ilmek. 169. ilmeği de normal ilmek alarak alıyorum. Dönüyorum. Birinci sırayı örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmek ters ilmek. İpim önde. Ters ilmeği örmeden kaydırdım. İpi arka tarafa alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Düz ilmeklerin yönü ters olduğu için arka kanatlarını alarak örüyoruz ilk sırada. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmekten önceki ilmek ters ilmek örmeden alıyorum. Son kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlayıp dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada da aynı şekilde öreceğiz. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmek düz ilmek. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmekten önceki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp ikinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Birebir lastik örmeye başlayacağız. Hem düz hem de ters ilmekleri örerek toplam 8 sıra öreceğiz. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki ilmek ters ilmek örmeye başlıyorum. Hem düz hem de ters ilmekleri örerek 8 sıra örelim. Sekiz sıra birebir lastik ördüm. Şimdi ilmekleri üçer örerek ilmek eksilteceğiz. Şişimizde toplam 59 ilmek kalacak. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bundan sonra ilmekleri üçer örmeye devam edeceğim. Düz, ters, düz ilmekten oluşan ilk üçlü grubu şu şekilde örüyoruz. İpi arkaya alıyorum. İlk ilmeği şu şekilde düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişe aktarıyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de bu ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksiltmiş oluyorum. Sırada şimdi ters düz ters ilmekten oluşan ikinci üçlü grup var. Bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. Yine düz ilmekle başlayan üçlü gruba geldim. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe aktarıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. Ters ilmekle başlayan üçlü grubu ise üçünü birlikte ters örüyorum. Her örmede ikişer ilmek eksiltmiş oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim.
Sıra sonuna geldim. Düz ilmekle başlayan son grubu örüyorum. 2 ilmek eksilteceğim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmekleri birlikte örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Kenar ilmekten önceki ters ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Şişimde toplam 59 ilmek kaldı. Dönüyorum. Birebir lastik örgüye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sırada düz ilmek var. Daha sonra ters, düz, ters, bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. İlmek eksilttiğim sırada dahil olmak üzere 2 sıra birebir lastik ördüm. 8 sıra daha örelim. Düz örgüye geçerken tekrar birlikte olacağız. Sekiz sıra birebir lastik ördüm. Şişimdeki ilmek sayısı 59 ilmek. Şimdi 4 numaralı şişe geçiş yapacağım ve düz örgüye başlayacağım. İlk sırada eşit aralıklarla 7 ilmek daha artıracağım. Toplam 66 ilmek olacak şişimde. İlk 5 ilmeği önce örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2, 3, 4, 5 ilmekten sonra sol şişimle önden alt sıranın telini kaldırıyorum şu şekilde. İlmeğin arka kanadını alarak çapraz düz örüyorum. Bir ilmek artırdım. 8 ilmek arayla birer ilmek artıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar alt sıranın ipini sol şişimle önden batarak kaldırıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir ilmek daha artırdım. 8'er ilmek örüp aralarda artış yaparak devam ediyorum. Sekiz ilmek ördüm. Son kez artış yapıyorum. 7. artış. Kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şişimde toplam 66 ilmek oldu. 7 sıra daha örelim. Kenarlardan ilmek artırmaya başlayacağız. 7 sıra ördüm. Şimdi sağ ve sol kenardan birer artış yapıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sol şişimle alt sıranın ipini arka taraftan batarak kaldırıyorum. Bu ilmeğin ön kanadını örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sol şişimde 2 ilmek kaldı. Sol şişimle alt sıranın ipine önden batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeğin arka kanadını örerek bir artışta sol kenarda yapıyorum. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Artışları bu şekilde yapacağız. Bu yapmış olduğumuz artışla birlikte her 8 sırada toplam 15 kez artış yapacağız. Daha sonra 6 sırada birer artış yapmaya başlayacağız. 5 kez de her 6 sırada artış yapacağız. Toplam 19 ilmek sağ kenardan, 19 ilmek de sol kenardan artış yapacağız. İlmek eksiltmeye başladığımızda tekrar birlikte olacağız. Kolda lastik örgüden itibaren 152 sıra ördüm.
Sağ kenardan 19 ilmek, sol kenardan da 19 ilmek olmak üzere toplam 38 ilmek artırdım. Şişimdeki ilmek sayısı 104 ilmek oldu. Şimdi 153. sırayı örerken 9 ilmek eksilterek eksiltmelere başlıyorum. İlmekleri örerek eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Son 9 ilmek kalana kadar düz örmeye devam ediyorum. Sol şişimde 9 ilmek kaldı. İlk 7 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Son ilmeği bir önceki ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar sağ şişimden birer ilmek alarak aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ilmek eksilttim. Bir ilmek de örmüş olduğum ilmeklerden alıyorum. 9 ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri örüp dönüyorum. İlmek eksilttiğim sıraya kadar kol uzunluğunu ölçüyorum. Son ördüğüm sıradan lastik başlangıcına kadar yaklaşık olarak 44 santimetre. Şimdi ikişerli eksiltmelere başlıyorum. İlk 3 ilmekten sonra 4 ilmek üzerinde ikişer ilmek eksilteceğim. Kenar ilmeği alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki 4 ilmekten ilkini düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği arka taraftan, üçüncü ilmeği ön taraftan tekrar sol şişe aktardım. Örmüş olduğum birinci ilmeği sol şişe alıyorum. İkinci ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Tekrar bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Üçüncü ilmeği örüyorum. Tekrar sağ şişe alıyorum. Dördüncü ilmeği üzerinden geçirip ikinci ilmeği eksiltip ilmeği sağ şişe alıyorum. 2 ilmek eksilttim. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örgüye devam ediyorum. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. İlk 4 ilmeğin önce yönlerini değiştiriyorum. Daha sonra birinci ilmeği tekrar sol şişe aktarıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Üçüncü ilmeği önden, ikinci ilmeği arka taraftan sol şişe aktardım. İlk ilmeğin arka kanadını örüyorum. Şişimde kalan ilk ilmeği de üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Üçüncü ilmeği sağ şişe alıyorum. Dördüncü ilmeğin arka kanadını örüyorum. Bu ilmeği de tekrar ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek daha eksilttim. Kalan 3 ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Kol eksiltmelerini bu şekilde ikişerli sürdüreceğiz. Kaç sırada bir ve kaç eksiltme yapacağımızı örmüş olduğum kol üzerinde anlatmak istiyorum. 9'ar ilmek kenarlarda eksiltip örüp gelince ön yüzde kenarlardan ikişer ilmek eksilttik. Bundan sonra her dördüncü sırada ikişer ilmek eksilteceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez bu işlemi yapacağız.
Daha sonra iki kez de 8. sırayı örerken ikişerli eksiltme yapacağız. Daha sonra her iki sırada bir 2, 3, 4 kez ikişerli eksiltme yapacağız. İlmekleri kapatırken tekrar birlikte olacağız. Koldaki eksiltmeleri belirttiğim şekilde yaparak tamamladım. Sağ kenarda toplam 37 ilmek, sol kenarda da aynı şekilde toplam 37 ilmek eksilttim. İkisinin toplamı 74 ilmek yapıyor. Şişimde de toplam 30 ilmek kaldı. Şimdi bu 30 ilmeği hepsini birden kapatacağım. Son eksiltmeden sonra bir sıra ördüm. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri örerek sıra sonuna kadar kapatalım. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Kolların örme işlemini tamamladım. Şimdi omuz dikişlerini yapacağım. Arka beden ile ön bedenin omuzlarını şu şekilde karşılıklı getiriyorum. Ön yüzden dikiş yapacağım. Kenarda bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. Ön bedenin ilk kenar ilmeğine batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Arka bedende de aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğin içinden batıp yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Tekrar son battığım ilmeğe batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Her dikişte iğnemin üzerinde 2 tel olacak. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Son batmış olduğum ilmeğe batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. İğnemin üzerinde 2 tel var gördüğünüz gibi. İpi çekiyorum. Devam ediyorum aynı şekilde dikmeye. Bu şekilde dikmeyi sürdürüyorum. Dikme işlemini tamamladım. İpi arka tarafta sabitleyip ilmekler arasında yürütüyorum. İpi kesiyorum. Omuz dikişlerini tamamladım. Şimdi yaka kenarından ilmek alarak yakayı örmeye başlıyoruz. Sıra geldi yaka kenarından ilmek alıp kenar bandı örmeye.
Bunun için sağ taraftan ilmek almaya başlayacağım. Devam edeceğim. Arka tarafta kapatmadığım ilmekleri de alarak diğer taraftan ilmek almayı sürdüreceğim. 3 numaralı 1 metrelik misinalı şiş kullanacağım ilmek alırken. Ve ilmeklerimi 3 sıra başından ilmek alıp bir sıra atlayarak sürdüreceğim. Yani 4 sırada 3 ilmek almış olacağız. İlk ilmeği hemen burada ayırmış olduğum ilmeklerin sırasından alıyorum. İlmek alırken de kenar ilmekten sonraki ilmeğin içine batarak alacağım. Şöyle açıyorum. İlk sıramız burası. Hemen bu ilk sıranın üstündeki ilmeğe batıyorum. Ve ilmek almaya başlıyorum. Şimdi sıra atlamadan arka arkaya 3 ilmek alıyorum. Hemen üstteki sıraya batıyorum. 2, üstündeki sıraya batıyorum. 3 ilmek aldım. Şimdi bu sırayı atlıyorum. Bir üst sıradan ilmek almaya başlıyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine üstteki sırayı atlıyorum. Hemen bir üst sıradan arka arkaya 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde omuz dikişine kadar ilmek alalım. Omuz dikişine kadar toplam 102 ilmek aldım. Şimdi omuz dikişini atlayacağım. Buradan devam ederek ilmek tutucuya kadar ilmek alacağım. Dikişi atladım. İlk ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi devam ediyorum. Her ilmeğin içine batarak ilmek almayı sürdürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, son ilmeğe batıyorum. 10. Da ilmek çıktı. Çıkan ilmeği tekrar ayrıca taktım. Şimdi ayraçtaki ilmekleri de örerek 29 ilmek daha ekleyeceğim. Burada 10 ilmek aldım. Devam ediyorum. İlmekleri örerek devam edelim. Ayraçtaki ilmekleri de ekledim. Şimdi omuz dikişine kadar 10 ilmek daha alıyorum. İlmeklerin içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İki omuz dikişi arasındaki arka yaka ilmekleri 49 ilmek oldu. Şimdi omuz dikişini atlayarak ilmek almayı sürdüreceğim. Bu bölüme kadar aynen diğer tarafta olduğu gibi 102 ilmek alalım. Omuz dikişini atlıyorum. Her sıra başına batarak 3 ilmek alıyorum önce. 1, 2, 3. Şimdi bir sıra atlıyorum. Üstteki sıradan yine arka arkaya 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde devam edelim.
Son ilmeği aldım. Omuz dikişinden itibaren 102 ilmek de bu tarafta aldım. Almış olduğum ilmeklerin toplam sayısı 253 ilmek. Bir ilmek daha fazladan alıyorum. Bu kenar ilmek olacak arkadaşlar. Sıradaki boşluğa batıyorum. 154 ilmek oldu. Şimdi örmeye başlıyorum. Dönüyorum. Ters taraftan birinci sıraya başlıyorum. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Ters ilmekle lastik örgüye başlıyorum. Son ilmek de ters ilmek olacak. Bir düz, bir ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği ters öreceğim. Ters örmeden önce bu ilmeği geçici olarak sağ şişime alıyorum. İlmek tutucudaki ilmeklerden bir ilmek daha alıp ikisini birlikte öreceğim. Son ilmekle bir ilmek de ilmek tutucudan alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Tekrar ilmek tutucuyu kapatıyorum. İlmek tutucuda 6 ilmek kaldı. Dönüyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Ön taraftayım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeği ters örüp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Üçüncü sıranın sonuna geldim. Yine son ilmeği ilmek tutucudaki bir ilmekle birlikte öreceğim. Bu ilmeği sağ şişe alıyorum. İlmek tutucudan da bir ilmek alıp ikisini birlikte ters öreceğim. İlmek tutucuda 5 ilmek kaldı. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Tek sıralarda ilmek tutucudan bir ilmek alarak son ilmeği birlikte öreceğim. 7. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. İlik açacağız. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Kenar patının 7. sırasını örüyorum. Ters taraftayım ve sağ ilik patına ilik açacağım. İlik yerlerini işaretledim. Yaka kenarında ilk ilmek eksilttiğim sıranın hemen altına ilk ayracı yerleştirdim ve 3 ilik yeri belirledim. Her ilik için 4'er ilmek ayırdım. İlikler arasındaki ilmek sayısı da 16'şar ilmek. Son ayraçtan sonra sıra sonuna kadar da 4 ilmek var. Şimdi ters taraftan ilik açmaya başlıyorum. İlk iliği açıyorum. Ayracı çıkartıyorum. İpim ön tarafta. Sol şişimden ilk ilmeği sağ şişe örmeden kaydırıyorum. İpi bu ilmeğin önünden arka tarafa geçiriyorum. Şimdi sırayla bu 3 ilmeği sağ şişe alarak ilmek kaydırıp eksiltme yapacağım. Birinci ilmeği alıyorum. Sağ şişimdeki ikinci ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 ilmek eksilttim. Dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişime alıyorum. Şimdi ipi
arka tarafa geçiriyorum. Sol şişimdeki birinci ve ikinci ilmek arasına sağ şişimi şu şekilde batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. İlmeği şöyle çevirerek sol şişime takıyorum. Bir ilmek ekledim. Yine birinci ve ikinci ilmek arasına batıyorum. Boşluktan. İkinci ilmek. Aynı şekilde üçüncü. Bir tane de fazladan alıyorum. 4 ilmek almış oldum. Bu dördüncü ilmeği kaydırarak yok edeceğim, düşüreceğim ilmeği. Şimdi tekrar dönüş yapıyorum. Şimdi ayraçtan önceki ilmeği tekrar sağ şişe alıyorum. Bu eklemiş olduğum 4 ilmekten ilkini bu ilmeğin üzerinden geçirip ilmeği düşürüyorum. İlk iliği açtım. 3 ilmek eksiltmiştik. 3 ilmek eklemiş olduk. Ayraçtan sonra lastik örgüyü görüldüğü şeklinde ilmekleri örerek devam ettiriyorum. İkinci ilik yerine geldim. Ayracı çıkartıyorum. İpim ön tarafta. Yine sol şişimden ilk ilmeği sağ şişime örmeden kaydırıyorum. İpi bu ilmeğin önünden arka tarafa geçiriyorum. Şimdi sırayla 3 ilmek eksiltiyorum. 1 2 3. Bu ilmeği tekrar sol şişe aktarıp dönüyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Sol şişimdeki birinci ve ikinci ilmeğin arasına batıp ilmek alıyorum. 1 2 3 4. Tekrar dönüş yapıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Sol şişimdeki ayraçtan önceki ilmeği de tekrar sağ şişe alıyorum. Eklemiş olduğum bu 4 ilmekten ilkini bu ilmeğin üzerinden geçirip düşürüyorum. İkinci iliği açtım. Devam ediyorum. Bu iliği de açalım. Sıra sonuna kadar örmeyi sürdürelim. Üçüncü iliği de açtım. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Son ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İlmek tutucudaki ilmeklerden bir tane daha alıp buradan bir ilmek daha eksiltiyorum. İlmek tutucuda 3 ilmek kaldı. Dönüyorum. 8. sıraya başlıyorum. 8. sırada ilikler için eklemiş olduğum ilmekleri lastik örgünün düzenine göre örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ilmek ördüm. Şimdi düz ilmek örüyorum. Sırayla devam ediyorum. Kenar bandında 12. sırayı tamamladım. Şimdi 13. ve son sıraya başlıyorum. Burası sol ilik patımız. Burada bu ayraca kadar olan ilmekleri kapatacağım. İlik patında alt tarafa gelen bölüm burası.
Bu ayraca kadar olan ilmekleri fırfır artışları için her ilmeği ikişer kez örmeye başlayacağım. Bu ayraçtan sıra sonuna kadar olan bölümde ise her ilmeği 3 kez örerek artış yapacağım. Şimdi bu ayraca kadar olan 43 ilmeği kapatıyorum. İkinci ayraç ise tam ilk yaka ilmeğini eksilttiğimiz sıraya denk geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ilk ayraca kadar olan ilmekleri kapatıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum önce. Daha sonra ilk ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırada düz ilmek var. Önce düz örüyorum. Daha sonra ilmeği kapatıyorum. Ters ilmeği ters örüyorum. İlmeği kapatıyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri bu şekilde kapatalım. Ayraca kadar olan ilmekleri kapattım. Bir ilmek de ayraçtan sonra kapatıyorum. Tam 43 ilmek kapatmış oldum. Şimdi bu ayraca kadar olan ilmekleri ikişer öreceğim. Bu ayraçtan sonra sıra sonuna kadar her ilmeği üçer kez öreceğim. Bu ilmek kenar ilmek olacak. Fırfır artışlarına başlıyorum. İlk düz ilmeği önce düz örüyorum. Daha sonra aynı ilmeği bir de ters örüyorum. Daha sonra ters ilmeğe geldim. Önce düz örüyorum. En son ters örmüştük. Daha sonra bir kez de ters olarak örüyorum. Şimdi düz örüyorum. Bir kez de ters örüyorum. Örerken birebir lastiği takip ediyorum. İlmeklerin denk gelmesi için. Şimdi bir düz ördüm. Aynı ilmeği de bir kez ters ördüm. Bu ayraçtan sonra her ilmeği üçer kez örüyorum. Her örüşümde bir düz bir ters gelmesine dikkat ediyorum. En son ters örmüştüm. Şimdi sıradaki ilmeği bir düz, bir ters, tekrar bir düz örüyorum. Şimdi tersle başlıyorum. Ters, düz, ters ördüm. Diğer ilmeğe geçiyorum. Düz, ters, düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son 3 ilmekte artış yapmayacağım. Bu şekilde her ilmeği üçer kez örerek devam edelim. Son artışları yapıyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. Bu 3 ilmeği de artış yapmadan örüyorum. Son ilmeği örerken ilmek tutucuda kalan son ilmeği de alıyorum. Sırayı tamamlayacağım. Fırfır için artışları tamamladım. Lastik bandı da örmüş oldum. Bundan sonra 8 sıra birebir lastik öreceğiz. 9. sırayı örerken ilmekleri kapatacağız. Bu şekilde devam edelim. Yaka kenarında ilmek artışından sonra 8 sıra birebir lastik ördüm. Fırfırı tamamladım. Şimdi bütün ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle önce örüyorum. Daha sonra ilmekleri kapatıyorum.
Sırada düz ilmek var. Düz örüyorum. İlmeği kapatıyorum. Ters ilmeği de ters ördükten sonra ilmeği kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeği de kapatıyorum. Örme işlemini tamamlıyorum. Şimdi bir işlem daha yapacağız. Yaka bandı ile fırfır başlangıcı arasına kaydırma yapacağız. Burada ilmek artırdığımız için gördüğünüz gibi lastik band esnedi. Fırfırın daha düzenli durması ve toparlaması için artırmış olduğumuz ilmeklere batarak kaydırma yapacağım. 6 numara 3,5 milimetrelik bir tığ alıyorum. Önce ipi bu noktaya yürüteceğim. Kenar ilmeklerin içine batarak kaydırma yapıp aşağı doğru iniyorum. Lastik banda geldim. İlk ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi ters taraftan kaydırma yapmaya başlıyorum bu bölüme. İlmek artırdığım sırayı takip edeceğim. Ters taraftayız. Her ilmeğe batıyorum ama ters ilmeklere batarken bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe batıyorum. Düz ilmeklerin hepsine batıyorum şu şekilde. İlk önce artış yaptığım ilk düz ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip ilk kaydırmayı yapıyorum. Şimdi sıradaki ters ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Düz ilmeğe batıyorum. Şimdi ikinci ters ilmeği atlıyorum. Direkt düz ilmeğe batıyorum. Bir önceki ters ilmeği atlamıştım. Şimdi bu ters ilmeğin içine batıp kaydırma yapıyorum. Önceden de belirttiğim gibi düz ilmeklerin hepsine batacağım, atlamayacağım. Şimdi sıradaki ters ilmeği atlıyorum, düz ilmeğe batıyorum. Bu sefer ters ilmeğe batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ters ilmeği atlıyorum. Sıra sonuna geldim. Bu ters ilmeği atlamıştım. Şimdi buradaki ters ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Düz ilmeğe batıyorum. Son ilmeğe batıp kaydırma işlemini tamamlıyorum. Şimdi burada bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Bu düğme bandını alt tarafa dikmek için. İlmeğin içinden ipi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi fırfır ortaya çıktı. Şimdi ilik bandını, iliklerin olduğu bandı düğme bandının üstüne getirip burada burayı dikeceğim şu şekilde. Bırakmış olduğum ipe iğneyi geçiriyorum. Şimdi burada açıklık oluşmaması için ipimi düğme bandının bu uç kısmına getirirken buradaki ilmekleri de alarak devam edeceğim. Hemen ipin dibindeki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde. Karşıdaki ilmeğin içine batıyorum. Devamında da hemen düğme bandının alt ilmeğine batıyorum. Şu şekilde bu bölümü toparladım. Daha sonra
ters taraftan düğme bandını ilik bandının alt kısmına tutturuyorum. İlik patının alt bölümünü diktim. Son hali bu şekilde. Şimdi kol dikişlerini ve yan dikişlerini yapacağız. Sol kolu kol evine diktim. Daha sonra yan beden dikişini ve kol altı dikişini tamamladım. Şimdi birlikte aynı şekilde sağ kolu kol evine dikeceğiz. Kolu dikmeye üst kolu kol evine dikerek başlayacağız. Kolun son sırasında orta noktayı işaretledim. Bu ayraç sağ omuz dikişine denk gelecek şekilde kolu dikeceğiz. Ayrıca başka işaretlemeler de yaptım şu şekilde. Kolun ilk ilmek eksiltmeye başladığımız sırasından son sırasına kadar olan bu bölümdeki kenar ilmekleri saydım. Toplam 28 kenar ilmek. Şu zincir şeklinde gördüğümüz ilmekler. Bu sayma işlemini yaptıktan sonra ön bedende de ilk ilmek eksilttiğimiz sıradan itibaren 28 kenar ilmek sayıp bir ayraç yerleştirdim. Aynı şekilde arka bedende de ilk eksilttiğim sıradan itibaren 28 kenar ilmekten sonra bir ayraç yerleştirdim. Ayrıca beden eksiltmelerindeki son eksiltme yaptığım sıraları da şu şekilde birer ayraçla belirledim. Kolda da aynı şekilde beden eksiltmelerine denk gelen bölümü işaretledim. Her iki tarafta da. Bu ayraçlara denk getirerek dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde önce ilk ayraçlara denk getireceğiz. Daha sonra kolun son sırasını bu ayraca denk getiriyoruz. Orta noktayı omuz dikişine ve aynı şekilde diğer tarafı da denk getirerek dikeceğiz. Dikmeye başlıyorum. Bedenin ön yüzü üstte olacak şekilde şöyle yerleştiriyorum. Kolu da aynı şekilde ön yüzü üstte olacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyorum. İpi iğneye geçirdim. Dikmeye başlıyorum. Arka bedenin kenar ilmekten sonraki ilk ilmeğine alttan batıyorum. Kolun da aynı şekilde kenar ilmekten sonraki ilk ilmeğine alttan batıp şöyle karşılıklı getirdim. Şimdi burada ilk eksilttiğimiz 9 ilmeği dikiyorum. Arka bedende ilk battığım yere tekrar batıyorum. Sıradaki ikinci ilmeğin içinden çıkıyorum. İğnemin üzerinde 2 tel var gördüğünüz gibi. Buraya kadar bu şekilde olacak. Buraya geliyorum. Aynı şekilde ilk battığım ilmeğe batıyorum. Sıradaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Yine iğnemin üzerinde 2 tel bulunuyor. Karşılıklı dikiyorum. Daha sonra ipi sıkıştırıyorum. Devam ediyorum. İlk eksilttiğim 9 ilmeği karşılıklı diktim. Şimdi üst sıralara geçiyorum. Birer tel takip edeceğiz. Kenar ilmekten sonraki ikinci ilmeğin içine batarak her iki yakada da dikmeyi sürdürüyoruz. Yine son battığım ilmeğe batıyorum. Bir üst sıradan çıkıyorum. Burada da aynı şekilde bir üst sıradan
çıkıyorum. Son battığım yere batıyorum. Bir tel kaldırıyorum. Üst sıradan çıkıyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Aynı yere batıp bir üst sıradan çıkıyorum. Artık iğnenin üzerinde bir tel olacak. Bu şekilde ilk ayraçlara kadar dikelim. Gördüğünüz gibi eksilttiğim ilmekleri karşılıklı denk getirdim. Tam da ayraçlar birbirine denk geldi. Şimdi son battığım yere batıyorum. Ayracın bulunduğu yerden çıkıyorum. Burada da aynı şekilde son battığım yere batıp ayracın bulunduğu yerden çıkıyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde dikmeyi sürdürelim. Tam bu ayraca denk gelene kadar dikelim. Üst bölümü dikerken tekrar birlikte olacağız. Ayracın bulunduğu noktaya kadar diktim. Şimdi üst bölüme geçiyorum. Şu şekilde ikişer tel alarak devam ediyorum. Burada sert bir dönüş yapmamak için şöyle 2 tel kaldırmak yerine 3 tel kaldırıyorum. Köşeyi dönüyorum. Buradan devam ediyorum dikişe. Tekrar şimdi son battığım yere batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Yine iğnemin üzerinde 2 tel var. Bu şekilde dikişimi sürdürüyorum. Köşe kısmı bu şekilde olacak. Ayracı tam dikişe denk getirmek için şu şekilde ilmekleri kontrol ediyorum. Eğer bir taraf fazlaysa burada bir tel almak yerine 2 tel alabilirsiniz. Burada da aynı şekilde 2 tel almak yerine 3 tel arada alarak tam ayracı dikiş hizasına getirelim. Devam ediyorum. Tam dikiş hizasına denk getirdim ayracı. Bu şekilde kolun yarısını dikmiş olduk. Eksiltmeler tam karşılıklı denk geldi gördüğünüz gibi. Omuz başı da şu şekilde yuvarlak bir şekilde dönüş yaptı. Aynı şekilde bu tarafı da dikeceğiz. Bu köşeyi bu ayraca denk getireceğiz. Daha sonra karşılıklı dikerek aşağı kadar devam edeceğiz. Devam edelim. Kolun üst bölümünün dikişini tamamladım. Bu şekilde. Şimdi ipi sabitleyip temizleyeceğim. Kenar ilmeklere batıyorum.
Arka tarafta ipi önce sabitliyorum. Daha sonra yürüterek gizliyorum. Şimdi kolun alt dikişini dikeceğim. Daha sonra da yan beden dikişini tamamlayacağım. İpimizi iğnemize geçirelim. Kola başlarken kenarda kalan fazlalık ipi kullanacağım. Eğer böyle fazlalık ipi yoksa yeniden ip de geçirerek devam edebilirsiniz. Kolun alt dikişine başlıyorum. Burada ilk ilmeğe alttan şu şekilde batıyorum. Bu taraftan da yine ilk ilmeğe tekrar alttan batıyorum. İki ucu birleştiriyorum. Şimdi kenar ilmekten sonraki ilmeği takip edeceğim her iki tarafta da. Karşılıklı sırayla dikeceğim. İlk teli kaldırıyorum şöyle. Dikiyorum. Bu tarafta da aynı şekilde. Fırfır ve lastik bölümünün dikişini tamamladım. Şimdi düz örgüye geçiş yapıyorum. Kenar ilmekten sonraki ilmeğe batacağım. Bu tarafta da aynı şekilde. Kenar ilmekten sonraki ilmeğe batıyorum. Önce son battığım yere batıyorum. İlk düz ilmeğin içinden çıkıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde son battığım yere batıyorum. İlk ilmeğin içinden çıkıyorum. Aynı işlemleri yaparak dikişi tekrarlıyorum. Her battığımda iğnemin üzerinde bir tel olacak arkadaşlar. Sıra atlamadan sırayla devam ediyorum. Diktikten sonra ipi çekerek ilmekleri sıkıştırıyorum. Bu şekilde koltuk altına kadar dikelim. Daha sonra da aynı şekilde burada kenarda kalan ipi veya iğneye takacağınız yeni ipi alarak alttan yan dikişi dikiyoruz ve dikiş işlemlerini tamamlıyoruz. Düğmelerini de dikip son işlemlerini yapalım. Kazağın bütün işlemlerini tamamladım. Dikişlerini ve düğmelerini diktim. Artık iplerini gizleyerek temizledim. Son görüntüsü bu şekilde. Kameraya tam olarak yerleşemediği için parça parça göstereceğim arkadaşlar. Bilek bölümlerindeki fırfırlar bu şekilde. Kol altı dikişleri, yan dikişler,
kol bağlantı yerleri, yakanın iç taraftan görüntüsü, arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Kazağımız gerçekten çok şık bir kazak oldu arkadaşlar. Hazır triko kazakları aratmayacak güzellikte oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.